Oksijenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Bizleri takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için ve abone olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü videomda sanat nedir diye insanların yorum yapmasını rica ettim. Bu videoların bir kısmını kendileri çekip bana yolladılar. Diğer kısmını ise kendilerine öğreterek birlikte çektik. Bu videoları bir bütün olarak sizlere sunuyorum. Bildiğiniz gibi sanat nedir'i tanımlamak o kadar kolay bir şey değil. Aslında sanatı nasıl tanımlayabileceği ise yüzyıllardır tartışıldı ve günümüze kadar hala de tartışılıyor. Bu da sanatın dinamik olduğunu vurguluyor. Çünkü sanat içinde bulunduğu çağa ve onun değerlerine, kurallarına, tabularına ve sınırlanmalarına meydan okudukça gelişti. Örnek verecek olursam Marcel Duchamp bir pisuarı imzalayarak sergiye göndermişti fakat reddedilmişti. Duchamp Mona Lisa'ya bıyık çizerek meydan okuyup böylece tabuları yıkıp başarıya ulaşan bir sanatçıya dönüşmüştü. Ressam Van Gogh ise hayatında yalnızca 2 tablo satabilmişti. Halbuki Van Gogh bütün zamanların en büyük ressamlarından biri olmasına rağmen. Örnek verdiğim sanatçılar o dönemin geçerli olan burjuva sanatının sınırlayıcı kurallarına böylece tepki vererek kendi dönemlerinde buna baş kaldırdılar. Durum böyleyken sanata tek bir tanım yapmak oldukça zordur. Çünkü sanat birçok şeyi kapsıyor. Örneğin heykel, resim, müzik, tiyatro, şiir, roman, sinema da bir sanattır. Çok geniş anlamıyla sanat insanın ürettiği her şeydir. Oksijenlerim, gelin birlikte sanat nedir yorumunu farklı düşüncelerden dinleyelim. Sanat nedir diye sordular. Tabii ki herkesin sanata bakış açısı farklı. Benim için sanat insanın içindekini dışarı çıkartmasıdır diye düşünüyorum. Bunlar da benim için bir sanat. Her gördüğümde içimdeki sanat dünyasını bir yerde gördüğümde satın alıp kendi çevremde görmek istedim. Bunlara baktık sıra, bunun gerçeği de var tabii ki bende. Bunları sürdük sıra daha çok hayata tutunuyorum. Çünkü bu benim boşluğumu dolduruyor sanki. Bazen sevdiğim insanlarla motor sürmek birlikte. Dünyaya bakış açım değişiyor. Yani bir arabayla gitmekten çok farklı. Onun için benim için sanat olduğunu düşünüyorum. Lakin motorla gezerken bu motorun nasıl yapıldığı, ne kadar emek harcandığı o sanatın tam içerikliğidir. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce dünyaya ilk gelen motorlar elle yapılmış. İnsanların tek tek emeğiyle ortaya çıkan şu motor daha sonra herkesin üzerine binip gezdiği oluyor ama temelini indiğiniz zaman ne emekler var bunu yapmak için harcamışlar. İşte benim için de buna binerken o emekleri de hissetmek bir sanattır. Şu güzelliği ortaya koyan insanların verdiği emek benim için bir sanattır. Tabii ki bir çerçevede gördüğün resim de sanattır. Elde yaptığım bir şey de sanattır. Bu her geçen değişiyor. Benim için de sanat bu. Bunları gördük sıra tartıyorum. Bazen bunları bir silmek bile bana mutluluk veriyor. Kanepeye oturup siliyorum. Gerçeklerini çalıştırıyorum. Seslerini duymak bana bir mutluluk veriyor, huzur veriyor. O egzozlardan çıkan bazı insanları rahatsız eden o kalabalık ses bana mutluluk veriyor. Yani içimdekini dışarı çıkartıp yaşatmak benim için bir sanat olduğunu düşünüyorum. Böyle de yapıyorum, mutlu oluyorum. Sanat bir mutluluktur diye düşünüyorum. Merhaba. Burada gördüğünüz tablo benim için bir sanat. Çünkü bu tabloya baktığım zaman renkler, gördüğüm şekil, uyum bana değişik düşünceler veriyor. Onun için bu tabloyu sanat olarak görüyorum. Bu tabloya uzun süre baktığım zaman da beni bir yerlere alıp götürüyor. Renkler evimin rengine de uygun olduğu için o yönden bunu çok seviyorum ve sanat olarak görüyorum. Bir de şekil olarak düşündüğüm zaman sanki bir dünya beni değişik düşüncelere götürüyor. Düşünmemi sağlıyor, sorgulamamı sağlıyor, bakış açımı değiştiriyor. Bunu dünyayla karşılaştırdığım zaman dünya içindeki insanların yaşam şekilleriyle, renkleriyle, bakış açılarıyla, düşünceleriyle karşılaştırıyorum. Bu şekilde de benim ufkumu açıyor, değişik şekilde düşünmemi sağlıyor. Onun için sanat olarak görüyorum. Sanat için söyleyeceklerim çok şeyler olacak mutlaka.
Ben kendim sanatçı değilim ama bir şekilde kendimi de sanatçı görüyorum. Çünkü hayata bakış açısı da bir sanattır. Hayatta duruş açısı da bir sanattır. Yani kısacası hayatı yaşayabilmek de bir sanattır. Bence sanata önem verilmesi gerekiyor. Özellikle sanatçılarımıza önem verilmesi gerekiyor. Sanat başlı başına hayat içerisinde bir yön göstermeli. Ve sanatçı olmayı çok isterdim. Belki de çok geç kalınmış diye bir şey yok. Belki şu anda da başlayabilirim. Ama dolayısıyla dediğim gibi görüş açısı çok önemli. Şu anda kendimi hayatı yaşayabilme sanatını öğrenmiş bir sanatkar bir birey olarak görebiliyorum. Ve bu hayatı yaşıyorum. Aklaki eserleri neden sanat olarak görüyorum? Çünkü her bir bireyin içinde sanatçılık ruhu mutlaka var. Onu yakalayabilmek çok önemli. Bu arkamda görmüş olduğumuz sanat eseri diye adlandırdığım nesneler, daha doğrusu hayvan motifleri. Bunu yapan arkadaş içindeki sanatçılık ruhunu metala yansıtmış. Belki bilemem, belki bilerek yapmıştır, belki bilmeyerek yapmıştır. Ondan yola benim için bunlar bir sanattır ve şu da olabilir, yani bunları yapan arkadaşın içindeki sanatçılık ruhunun dışa vurumculuğu bence metala yansıtmış. Tabii ki ben öyle görüyorum. Yani bu bir sanat eseridir. Yani keşfedilmemiş duygular mı desem, beceriler mi desem. Yani sonuçta her bir birey sanatçıya, sanat ruhuna önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sanat çok önemli bir kavram. Yani benim için zaten hayatın kendisi bir sanat. Onu yaşayabilmek bir sanat. Hayata bakış açısı bir sanat. Hayata bakış açısını güzel şeylere dönüştürebilmek de bir sanat. O yüzden nesnelerde de böyle mesela bu motifleri yapan arkadaşlarımız gibi sanatçılık ruhunu metala yansıtmış ve bence de güzel olmuş. Merhaba, Semra ben. Size bugün evimde çok sevdiğim bir objeyi göstermek istiyorum. Benim gözümde bu bir sanat eseridir. Çok sevdiğim bir arkadaşım bana yurt dışından bunu hediye getirdi. Sanat benim için hayatıma katan bir güzelliktir. Bir süstür hayatımda. Evimde bir takım sanat eseri varsa değerli veya çok değersiz belli olmuyor ama benim gözümde güzel olduğu için hayatıma bir renk katmaktadır. Ve özeldir benim için. Çok beğendiğim, hoşlandığım şeyler de benim için bir sanat eseridir. O yüzden de çok değer veririm ve onu elimden geldiğince saklarım, izlerim, evime bir renk katar. O yüzden de çok sanat bilir olmamama rağmen sanatı seven bir kişi olarak neyi beğendiğimi biliyorum. O yüzden benim için de bu çok güzel bir sanat eseridir. Bugün çocuklarımızın, torunlarımızın daha doğrusu yapmış olduğu resimlere bir göz atacağız. Torunlarımız buraya geldiğinde işte gördüğünüz gibi duvarda asıyoruz. Torunlarımızın gelişim şeyini görmek için işte el becerileri, kalem tutuşları, kullandığı renkler, duygu düşüncelerini kağıda aktarıp böyle saklıyoruz. Amacımız ileriki süreçte büyük olduklarında karşılaştırıp gelişimlerini izlemek. Bu işte gördüğünüz gibi resimde kullanmış olduğu renkler, kalem tutuşu, çizgiler. Bildiğiniz gibi çocuklar kendi öz dünyasında düşündüğü şeyleri kağıda aktarır. Çocuğa sorduğunuzda çok şey anlatır. Böyle bakıldığında dersiniz ki işte küçük küçük çizgiler, nedir renkler. Ama bir çocuğun yapmış olduğu bu gösterdiği çaba bize göre çok değerli. Çünkü burada bir sürü şey anlatıyor. Bütün istedikleri duygu düşün kağıdın üzerine aktardı. Renklerle birlikte. Burada yaparken tabii şeyi izledik, kalem tutuşunu. Bitirdikten sonra da üzerinde konuştuk. Biz de bu yaptığı emekleri de duvarda saklıyoruz. Büyük olunca da diğer resimlerle mukayese edip üzerinde konuşacağız. Derken bu da çocuklarımızın, torunlarımızın göndermiş olduğu sanat. Bu da bir sanat çeşididir. Bilimsel açıdan baktık olaya. Gelişim açısından çocuklar böyle kendilerini küçükken ileride nasıl geliştiğini de görmüş olacağız. Bu da bir kanıtıdır aslında. Halil Bey eşiniz mi olur? Evet, Kendisi mi baktı bu çiçeğe? evet kendisi. 5 günde bir su veriyorum. 20 sene bakıyoruz bu çiçeğe. 20 senelik çiçek. Evet, daha fazla belki. Yani aslında bir kadın saçı gibi böyle çok uzun sanki örebilirmişsin gibi. Geçen bir geldi misafir dedi çok güzel bu sanki diyor örülmüş saçlar gibi.
Nasıl oldu dedim kendi uzadı. Halil Bey, gördüğüm gibi burada bir resim var. Onu sanat olarak görüyorsunuz. Neden sizce sanat? Çünkü iyi olduğundan. Kimler var o resimde? Ben bir de eşim Emel Hanım. Baktığımda beğeniyoruz ki 50-60 senelik bir mazimiz var. Ik heb hier bijvoorbeeld op mijn kamer een hele mooie kunstwerk van Pandoer. We waren op vakantie in Mostar. We kwamen de galerij binnen en toen zag ik dit kunstwerk hangen. Nou, ik heb op mijn slaapkamer. Dan komt hij. Dit is hem. Van Koper. Daar staat hij ook bekend om. En toen ik het zag, dacht ik, een levensboom. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik moest het hebben. Ik denk, dit zou mooi op in mijn huis een mooie plek krijgen. En uiteindelijk op mijn slaapkamer. Een familieboom, een family tree, waar ik ook heel erg veel van hou. Nou, het is echt iets waar ik trots op ben. Merhabalar, adım Süheyla. Sevgili arkadaşım Derya Zenginoğlu bana sanat ne anlamda geldiğini sordu. Yani benim için sanat nedir? Düşündüm, ressam değilim, şarkıcı, şair değilim. Sonra aklıma geldi ki aşçıyım. Güzel sebzelerle, baharatlarla yemek pişirmeyi çok sevdiğim için benim için sanat odur. Şöyle bir sizi gezdireyim mutfağımda. Şu an mutfağımdayım. Kamerayı çeviriyorum. Bir dakika. Evet. Bu güzel sebzeler, baharatlar, taze baharatlar. Bunlardan güzel yemekler pişiriyorum. Öyle gördüğünüz gibi burada mutfağımda gelen misafirlerimle güzel yemeklerle uğraşıyoruz. Yani benim için sanat budur. En sevdiğim şeyle uğraştığım için onun yanında bunu da sanat görebiliriz. Merhabalar, adım Selçuk Yener. Hollanda'da uzun yıllardır yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Bugün sizlere şu gördüğünüz sanat eseriyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Biz bunu aşağı yukarı 15 yıl falan oldu galiba. Enskide'de her yıl düzenlenen bir sanat fuarında eşimle beraber çok beğenip almıştık. Sonra getirip işte gördüğünüz gibi amiyane tabirle saksıya ektik bu iki objeyi. Niye benim çok hoşuma gitti bu iki eser? En başta tabii formu, bu spiral, yuvarlak form bende nedense bir huzur, dinginlik, işte mütevazilik duyguları uyandırıyor. Ayrıca tabii bu turkuaz, mavi rengi bana nedense benim çok sevdiğim Ege Denizi'ni çağrıştırıyor. Ben biraz işte Akdeniz kökenliyim. Başka bir şey, belki o da önemli, formu kadar. Biz aşağı yukarı birkaç yıl önce bir sanatçı arkadaş buraya gelmişti. Bu seramikleri gördü. Ve dedi bu şeyden etkilenmiş. 100 yıl kadar önce yaşamış bir Alman sanatçıdan etkilenmiş dedi. Sonra ben internetten araştırdım. Gerçekten bu Karl Blochfeld denen ve doğadaki ilginç bitkilerin fotoğraflarını çeken bir sanatçı. Demek ki bu seramik sanatçısı da aşağı yukarı böyle 100 yıl kadar sonra fotoğraflardan etkileniyor ve böyle bir eser ortaya çıkarıyor. Bununla belki şunu demek istiyorum. Böyle sanatın mekan ve zaman tanımayan bir uluslararası niteliği var. İşte her sabah ben gelip şöyle buna bir göz atıyorum ve burada tabii böyle birbirleriyle benim anlamadığım bir dilde konuşan gizemli iki tane varlık görüyorum. Nedense bu bana bir huzur veriyor, yaşama sevinci veriyor. İşte böyle bir sanatın da yani çok rahat bir duygusal beslenme aracı olduğunu söyleyebilirim. Ve sözlerimi de şöyle bağlayayım. Hayatınızda sanat hiç ama hiç eksik olmasın.